Yani Doğu Türkistan'da tesettüre girmek isteyip de giremeyen o kadar çok kızlar var ki, o kadar çok kadınlar var ki. Onlar benim yerimde olsaydı, bizim yerimizde olsaydı seve seve gidip kapanırdı. Yani biz niye yapmıyoruz? Biz bu kadar özgür bir yerde yaşıyoruz. Biz neden yapmadık? Eskiden çok şarkı söylemeyi seven, dans etmeyi seven, rehberlikten, tercümanlıktan başka modellik, mankenlik, onları seven, sanatı seven öyle bir insandım. Yani şimdiki bu açık halinizle giderseniz mesela yarın ölüyorsun deseler hemen girmez misiniz tesettüre? Hemen kapanmaz mısınız? Zaten insan mesela öldüğü zaman kefenle kapanmıyor mu, tüm vücudunu kapatıyor? Onun gibi bir şey. Niye daha erken, niye daha önceden hazırlık yapmayalım ölüm için? Şimdiki Doğu Türkistan'da tesettüre girmek mümkün değil. Selamünaleyküm İsra. Aleykümselam. YouTube Tükenmez Kelam'dasın şu anda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle seni tanıyalım. Nerelisin, nerede yaşıyorsun, neler yapıyorsun? Benim adım İsra. Aslen Doğu Türkistanlıyım. Senelerdir İstanbul'da yaşıyorum. Eskiden manken, model, tercümanlık vesaire hizmetlerde çalıştım. Daha öncesinden Çin'de üniversiteyi bitirmiştim. Çince öğretmenlik yapıyordum. Şimdi de daha yeni tesettüre girdim. Henüz tesettür hakkında daha çok bilgiler almaya ve İslam hakkında daha çok bilgiler almaya çalışan bir öğrenciyim. Peki tesettüre girmeye nasıl karar verdin? Dönüm noktan ne oldu? Tesettüre girmeye bayağıdır hevesliydim ama bir türlü cesaret edemiyordum. Son bu birkaç senede yaşadığımız pandemi olsun ya da deprem olsun, bunlar bana ölümü hatırlattı. Bende çok etkisi olduğunu düşünüyorum tesettüre girmem konusunda. Yani eskiden tesettürlü olmasam bile yani ben hep dua ederdim. Tesettüre girmem için, o duyguyu yaşamam için çok dua eden birisiydim. Tesettürlü arkadaşlarım olsun ya da sokaklarda gördüğüm tesettürlü insanlar olsun, hepsine çok saygılı davranıyordum. Çok saygı duyuyordum. Onun doğru bir şey olduğunu biliyordum ama bir türlü de cesaret edemiyordum. Ölümü hatırladım. Bu halde yani tesettürsüz bu halimle gitmek istemediğimin farkına vardım. Çok düşündüm. Depremden sonraki bir ay sürecinde en çok bunu düşündüm. Tabii ki benim de karşımda çok engeller oldu. Yani çalışma konusunda olsun ya da alıştığım hayat. Onlardan dolayı çok düşüncelerim oldu. Sonra da hepsini yendim ve Allah'ın izniyle tesettüre girdim çok şükür. Az önce bahsettin zaten tesettüre girmeye bazı engellerim vardı diye. Bunları birazcık daha açabilir misin? Tesettüre girmene engel olan düşüncelerin nelerdi? Mesleğimden dolayı ve alıştığım hayattan dolayı. Ben mesela eskiden çok şarkı söylemeyi seven, dans etmeyi seven, rehberlikten, tercümanlıktan başka yani işlerimden başka modellik, mankenlik onları seven, sanatı seven öyle bir insandım. Tesettüre girersem eğer bunları yapamam diye düşünceler geldi aklıma. Ama hep yani ölümü hatırladığım zamanlarda yine korkmaya başlıyordum. Mankenlik olsun ya da şarkı ya da ne bileyim dans. Bunlar yani benim ahiretteki ömrüm için hayırlı bir şeyler değil ki. Yani evet seviyorum ama öldükten sonra bunlar bana yardımcı olmayacaklar. Onları çok düşündüm. Bir de iş konusunda yani benim işim yani tesettüre uygun değildi. Sürekli geziyordum, sürekli müşterileri gezdiriyordum. Yani yabancı müşterileri tabii ki. Onlarla sohbet ediyorduk, geziyorduk falan derken yani böyle uzun elbiseler bir de tesettürlü bu halimle o işi yapamıyordum. Yani patronum da istemiyordu zaten. Bu açıdan da düşündüm. Ama sonra düşündüm ki rızkı veren de Allah, alan da Allah. Bana o rızıkları şimdiye kadar her yaptığım işten gelen gelirlerimi, her şeyi veren Allah'tır. Eğer tesettüre girersem de yani tesettüre girdikten sonra da çalışanlar var. Daha hayırlı işler yapanlar var. Mesela sizin gibi. Ya da tesettürümle mesela internette ders verebiliyorum. İnternetten bir şeyler yapabiliyorum, iş yapabiliyorum diye düşündüm. Sonra tüm düşüncelerimi yendim. Hem tesettüre tam gireceğim derken bana yine iş teklif geldi. Tercümanlık yani bir ofiste çalışacağım. Patron nereye koştur derse oraya koşturacağım. Yine yabancı müşterilerle falan ilgileneceğim. Öyle bir iş teklifi geldi. Maaşı da bayağı iyiydi. İnsan olduğum için düşünmedim değil ama yine de bunların hepsi bir sınav diye. Öyle düşündüm. Bu sınavdan geçmem gerekiyor. Tam tesettüre gireceğim derken türlü türlü sınavlarla karşılaşabileceğimi zaten biliyordum. Ondan sonra onu da reddetmiş oldum ve yani çok şükür diyorum tesettüre girdim.
Belki izleyenler merak edebilirler. Tesettürün bizimkinden birazcık daha farklı. Evet. Bizde mesela biz Uygur Türklerinde olsun ya da Özbeklerde ya da Kazaklarda olsun farklı farklı giyiniyorlar yani tesettürde. Aslında mesela şimdi gördüğünüz gibi bir elbise giyiyorum. Başörtüsü falan. Daha yeni öğreniyorum bunu. Mesela ben elbise giyen biri de değildim. Elbise giymek konusunda bile zorlanan biriydim. Eskiden hep pantolonla geziyordum ya da spor giyiyordum. Ondan sonra düşündüm ki niye olmasın? Yani eskiden annem bile yani elbise giyer misin diye giydiremezdi. Şimdi öyle bir aşk var ki içimde tesettüre karşı seve seve giyiyorum bunları. Seve seve elbisemi, bu tesettürümü, şallarımı seve seve takıyorum, seve seve giyiyorum. Aslında tesettür bizim koruma kalkanımızmış. Eskiden tesettür sadece yani bu dine olan inancımız diye düşünüyordum. Ama şimdi kadınları daha özel yapan bir koruma kalkanı diye düşünüyorum şu an. Tesettür sence özgürlük mü, esaret mi? Tesettür tabii ki özgürlük. Ya özgürlük dediğin açık giyinmek diye düşünüyorlar. Ama eskiden ben açıkken geceleri yollarda yürümekten korkuyordum. Yani herkes bakıyordu bacağıma, koluma. Şu an tesettürle geceleri yürüsem bile mesela akşam oluyor. Artık dışarıda yürürken mesela tesettürümle bir koruma altında olduğumu hissediyorum. Kimse de öyle yani kötü gözlerle bakmamış gibi öyle hissediyorum. Ama yani yine insanlar var tabii ki tesettürü farklı algılayan. Ama çok şükür ki yani çok özgür hissediyorum kendimi. Eskisinden çok daha özgür hissediyorum. Şöyle düşünüyorum. Niye daha önceden, niye çok daha erkenden kapanmamışım? Niye bu kadar geciktirmişim diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bakıyorum da benden daha küçük yaşta olan mesela 18 yaşında, 20 yaşında olan kızların tesettürü olduğunu gördüğümde benim o zamanlarımın boşuna gitmiş olduğunun farkına varıyorum ve gerçekten çok pişmanlık hissediyorum. Tesettüre girmiş birisi olarak şu anda tesettüre girmek isteyen ama nefsine ağır gelen, bir türlü giremeyen birisine ne söylemek istersin? Şunu söyleyebilirim. Ben de korkmuştum. Neyden korkmuştum biliyor musunuz? Eğer yarıda bırakırsam, eğer tesettüre girdikten sonra sıkılırsam, yapamazsam diye çok düşünceler olmuştu bende. Ama bence bir yerden başlamak gerekiyor. Eğer siz gerçekten istiyorsanız bunu, zaten ki Allah da bunu isteyen birine veriyor diye düşünüyorum. Ben çok dua ederdim dediğim gibi. Tesettüre karşı hiç yani kötü his beslemiyordum içimde. Hep araştırdım ve inşallah bir gün ben de bunlar gibi giyinirsem, ben de bunlar gibi tesettüre girsem diye düşüncelerim vardı tabii ki ama korkuyordum. Korku insandaki en büyük engelmiş gerçekten. Bir de nefs tabii ki. Az önce anlattığım gibi rızkı da veren Allah, canımızı da alan Allah. Yani ölümü hatırlamamız gerekiyor. Yarın kim var kim yok onu da bilmiyoruz. Siz şimdi düşünün. Yani şimdiki bu açık halinizle giderseniz mesela yarın ölüyorsun deseler hemen girmez misiniz tesettüre? Hemen kapanmaz mısınız? Zaten insan mesela öldüğü zaman kefenle kapanmıyor mu, tüm vücudunu kapatıyor? Onun gibi bir şey. Niye daha erken, niye daha önceden hazırlık yapmayalım ölüm için? Bence herkes cennete gitmeyi çok ister. Yani dinsizler bile sen cennet mi seçersin, cehennem mi derseniz cennet der tabii ki. Yani sizde madem böyle bir düşünce var, tesettüre girme düşüncesi var ama bir türlü yapamıyorsunuz. Yani cenneti düşünün. Cennete girmeyi düşünün. Tabii ki cennete girmeden önce türlü sınavlara denk geleceğiz, sınanacağız. Zorluk olmadan kolaylık olmuyor. Tabii ki zorlanacaksınız. Tabii ki sizi zorlayan bir şeyler olur. Ama yaptıktan sonra, başardıktan sonra diyeceksiniz ki ah niye erkenden yapmamışım ya? Niye daha erkenden, daha önceden yapmamışım? Yani insan bilmiyor ne zaman öleceğini, ne zaman bu kısaca fani dünyadan göçüp gideceğini bilemiyor. Ölümle burun burununa geldiğiniz zaman mesela deprem oldu. O en büyük bir yani insanlara olan büyük bir ders diye düşünüyorum. O kadar insan göçüp gitti ki o anda bu dünyadan. Onların çoğu namazıyla, tesettürüyle gitmiş de olabilir. Bazıları günahlarıyla gitmiş de olabilir. Kimse cehenneme girmek istemez. Şimdi gidin elinizi bir ateşe sokun derse kim ister ki sokmayı? Kimse istemez. Bu dünya sadece bir anlıktır. Bir duraktan ibaret. Herkes gider. Hepimiz gidiyoruz. Siz de gidiyorsunuz. Ben de gidiyorum. Önemli olan buradan neleri götürmemiz.
Yani burada yaptığınız, burada aldığınız o güzel kısa kıyafetleriniz ya da açık kıyafetleriniz hiçbirini götüremiyorsunuz. Sadece cennet için sarf ettiğiniz, cennet için yaptığınız o güzel şeyler, emeller, onları götüreceksiniz. O yüzden düşüncelerinizi yenin. Bir adım atın. Adım atmadan hiçbir yere varamayacaksınız. Dua edin, çok dua edin. İçten içe dua edin ve bir adım atın artık. Bizim oralarda mesela insanlar ikiye ayrılmış. Yani tesettürlü insanlar benim yaşadığım çevrede pek yoktu. Aslında yani benim küçüklüğümden, ahlaki cihetten annemler babamlar çok iyi yetiştirdiler ama din cihetten, İslam cihetten yani tesettür konusunda falan daha çok kendim araştırdım diyebilirim. Aslında şimdiki yaşantımızda internette neyi araştırsak bulabiliyoruz. Neden tesettüre girmek zorunda? Neden böyle? Neden İslam'da böyle? Araştırdığımız zaman her şey ortaya çıkıyor. Sadece nefsimize yenik düşüyoruz. İnşallah dilerim ki tüm hemşirelerimiz, tüm kız kardeşlerim tesettürlü olsunlar. Çok güzel olan bu duyguyu yaşasınlar. Bu duyguyu anlatmak mümkün değil ya. Kelimeler yetmiyor. Gerçekten benim tesettüre girdiğim o an, yani dışarıda yürürken kendimde hissettiğim o özgürlüğü ben dille anlatamam. Hala düşündükçe yani çok güzel hissediyorum. Çok güzel bir duygu. Çok özgür bir duygu. Bunu ancak yaşayan insanlar bilir. Ve inşallah herkese nasip olur diye diliyorum. Peki İsra, tesettüre girdiğinde hayatında nasıl bir değişim oldu? Ve etrafındaki kişiler, ailen buna nasıl bir tepki gösterdi? Şöyle bir şeyin farkına vardım. Kimse size açık giyindiniz diye size hediye almıyor ama tesettüre girdikten sonra tesettüre girdiğin diye herkes, etrafınızdaki herkes mutlu oluyor. Mesela tesettürlü arkadaşlarınız, mesela aileniz doğru karşılıyorsa eğer size türlü türlü hediyeler, elbiseler, eşarflar alabiliyor. Yani bu çok ilginç değil mi? Kimse size açık giyindiğin için bu hediyeyi sana aldım demiyor ama tesettüre girdiğin için bu hediyeyi sana aldım diyor. Demek bu da Allah'ın bir lütfu. Yani Allah sizi o kadar aziz yapıyor ki insanların karşısında. Siz onun farkına varacaksınız. Ben de farkına vardım. Çok güzel karşılamayanlar da oldu. Ama öyle insanın zaten sizin hayatınızda yeri olmasın. Yani ben de anlatmaya çalıştım ama sonradan fark ettim ki yolları ayırma zamanı geldi. Öyle. Sence Doğu Türkistan'da kalsaydın tesettüre girmen daha kolay olur muydu veya orada nasıl bir zorluk çekerdin? Doğu Türkistan bizim çok derinden yaramız diye düşünüyorum. Belki eski Doğu Türkistan olsa mümkündü ama şimdiki Doğu Türkistan'da tesettür değil yani bir tane çok uzun elbise giymek bile çok zor bir konu. Çok zor. Çok şükür Allah'tan buradayım. Allah'tan Türkiye'deyim. Burada rahatça böyle giyinebiliyorum. Aslında bunu da çok düşündüm biliyor musunuz? Yani Doğu Türkistan'da tesettür girmek isteyip de giremeyen o kadar çok kızlar var ki, o kadar çok kadınlar var ki. Onlar benim yerimde olsaydı, bizim yerimizde olsaydı seve seve gidip kapanırdı. Yani biz niye yapmıyoruz? Biz bu kadar özgür bir yerde yaşıyoruz. Biz neden yapmadık? Bunu düşündükçe kahroluyorum ve bunu da çok düşündüm tesettüre girmeden önce ve yapmam gerektiği kararına varmıştım. Orada mümkün değil yani. Şimdiki Doğu Türkistan'da tesettüre girmek mümkün değil. Sorularımız bu kadardı. Cevapladığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah Çok sağ tekrardan olun. görüşürüz. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet olun. Bir de çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Buna da söylemeden geçemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu yola geçtikten sonra, bu yola çıktıktan sonra sizin gibi böyle güzel kalpli insanlarla karşılaşmam da Allah'ın bana veren lütfu diye düşünüyorum. Çok şükür. Çok teşekkür ederim.